Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfakta kullanılan genelde tezgah altındaki giderin tek olmasından yana sıkıntılar meydana gelmekte. Bununla ilgili açıklayıcı bir video hazırlamak istedim. Genellikle lavabo gideri ve çamaşır makinesi veyahut da bulaşık makinesi gideri tek noktada gider olarak veriliyor. İnşaat zamanında normalde bunun 2 tane olması lazım. Ancak tek olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde sokma şansımız yok. Her halükarda suyu kaçırır. Öncelikle eğer yani direkt çatal da takılabilir ama gider aşağıda olduğundan dolayı muhtemelen buralardan kaçıracak. Bu şekilde yaparsak olur mu? Olmaz. Boşu boşuna hiç uğraşmayalım. Öncelikle 90'lık bir dirsek takıyoruz. Şöyle taktık. 50'ye 90 derecelik dirsek taktık. Ucuna bir tane çatal takacağız. Gördüğünüz gibi. Çatal taktık mı işlem bitti mi? Bakalım bitti mi? Bunu takalım. Contasını takıyoruz. Takoz contasını takalım. Oturmadı. Oturturuz. Şimdi bu şekilde oldu mu? Bence olmadı. Neden olmadı? Şimdi göstereceğim arkadaşlar size. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi hortumunu soktuğumuz hortum buraya kadar geliyor. Çünkü neden? Buradaki mesafemiz kısa. İster istemez geliyor. Ya çok kısa takmak lazım. Bunun önüne geçmek için bunları alıyoruz geriye. Çatalımızı takıyoruz. Şöyle 50'ye 45 dirseğimiz var. 50'lik 45 derece dirseğimiz var. Şöyle şuradan. Şuradan şu şekilde takalım arkadaşlar. Eğer 90 derece taksaydık akıntı çok rahat gitmeyecekti. Şöyle hortumumuzu da biraz kısaltalım. Gördüğünüz gibi bu kadar taksak bile burada kalıyor. Takoz contamızı da taktık. Şimdi burada bunu direkt korsak olabilir. Ama biraz şey oluyor. Akıntı ters oluyor. Biraz şöyle yapalım. 45'lik gene 50'ye 45 dirseğimizi takalım. Tam bu tarafa doğru baksın. Bu şekilde de taktığımız zaman şöyle de hafiften yana çevirirsek gördüğünüz gibi bu şekilde işlemimiz tamam. Gayet güzel oldu bence. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizlere faydalı olmuştur. Videolarıma destek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Daha iyi videolar sizlere sunabilmek için. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Sağlıcakla kalın.